Selamlar dikiş sınıfından. Bu videomuzda drapaj kalıplarını nasıl çıkarırız, nasıl elde ederiz onu anlatacağız. Yıldız Hanım'la birlikte biliyorsunuz ki bu tasarımı yaptığımız bir video. Bir önceki videomuzda yüklemiştik. Modelimizi yeniden sizlere gösteriyorum ayrıntılarını. Şimdi biz bunun kalıplarını çıkaracağız. Mankenden çıkarıp kağıda dökme sizin deyiminizle. Eğer çok dikkatli izlerseniz ve bizim yaptığımız aşamaları yaparsanız siz de rahatlıkla kalıp elde edebilirsiniz. Gerek bu modelle gerekse başka bir model tasarlayarak bunu yapabilirsiniz. Modeliniz ne olursa olsun asimetrik olmalı, drapeli olmalı ve takma kollu olmalı. Kalıp hazırlıklarımızı yaptık. Bütün işaretlerimizi aldık, kontrollerimizi yaptıktan sonra şimdi artık manken üzerinden drapajımızı sökebiliriz. Yavaş yavaş söküyoruz ve bakın şimdi aslında o kalıp bir önceki videoda hatırlayacaksınız. Kol kalıbımızda ve diğer kalıplarımıza nasıl bir şekil almalar olmuş. Neler değişmiş, nelere dikkat etmeliyiz, hangi işaretleri geçirmeliyiz. Hepsini tek tek ayrıntılı ve detaylı bir şekilde yavaş yavaş anlatacağız. Siz bu arada kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet, mankenimizi Yıldız Hanım çıkardı. Şimdi masanın üzerine getiriyor. İğnelerini sökecek ve şöyle bir genel kontrolümüzü yapacağız. Üzerinde bir sürü işaretimiz, çizgimiz, ok yönüne işaretlerimiz var. Onlara bakacağız. Arkamızı da açtık. Bakacağız ve ilk önce şöyle kalıplarımızı bir ütüleyeceğiz. Aşamalar drapaj kalıplarının en heyecanlı ve en zevkli aşamalarıdır aslında. Ortaya ne çıkardık? Bizi hangi sürprizler bekliyor? Ne hayal ettik, ne umduk, ne bulduk? Şimdi burada ortaya çıkacak. Ön, arka ve kol kalıbımız hazır. İşaretlerimizi tekrar yazıyoruz. Önü arkayı yazdık. Kolun alt iğnelediğimiz yerini çıkarıyoruz ve bakıyoruz. Bakın şurada güzel bir kol oyuntusu elde ettik. Tabii ki biz bunda gerekli düzeltmeleri rigamızla, cetvelimizle, T cetvelimizle, mezuramızla yapacağız. Yıldız Hanım ütülüyor kalıbını. Çünkü burada bize net çizgiler gerekli. Çok kişi bunu bizim kalıp olarak kullanacağımızı düşünüyor ama hayır, biz bunun üzerinden kalıp elde edeceğiz. Burada çok yanılgı oluyor. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi dikiş payı verdiğimiz yerlerden ilk önce bir keseceğiz. Kalıbımızı daha sonra parşömene aktaracağız. Aktarırken de ölçü kontrollerimizi yapacağız. Son derece yavaş anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi buralardan dikiş paylarından güzelce makasımızla kesiyoruz. Kestikten sonra parşömenin altına iğneleyeceğiz. Kol kalıbında da aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi Yıldız Hanım kesmeye başladı. Drapeleri kapatıyoruz. Bakın, drapeler kapalı haldeyken kesmemiz gerekiyor. Çünkü orada aynı pens dikişinde olduğu gibi kapalı bir kesik elde etmemiz gerekiyor. Sebebine gelince kalıbımız açıldığında kalıbımızı onun şekline göre çizip kumaşımızdan da öyle kesmemiz gerekiyor ki kapandığında bize orada fazlalık paylar sorun çıkarmasın. Şu an tam işaretlerin üzerinden kesiyoruz. Çünkü bize şu an manken üzerinden elde ettiğimiz kalıp gerekiyor. Evet, drapelerin ucundaki sivriliklere dikkatinizi çekiyorum. Bu şekilde. Drapeler kapalı iken kesip drapeleri açacaksınız. Pilide de bu şekilde yaparız. Pensle de bu şekilde yaparız. Kalıp çıkarırken parçalarımızı kestik. Şimdi boy iplik ve en iplik çizgisini parşömenimizin üzerinden enine ve boyuna bir dik açı oluşturacak şekilde çiziyoruz. Daha sonra bu çizginin bir de verev çizgisini alacağız. Çünkü hatırlıyorsunuz, önü biz verevden yerleştirmiştik. Bir dik açı oluşturuyoruz. Artı şeklinde olacak büyük bir dik açı parşömenimizin üzerinde. Bu aşamalara lütfen dikkat edin. Daha sonra da verevini alacağız. Çizgimizi uzattık. Tam verevden de bir çizgi oluşturduk. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir çizgimiz oldu. Bu çizgiler bizim kılavuzumuz olacak. Şimdi kumaşın boyu boyuna ve verev verevine gelecek şekilde parşömenin altına
yerleştiriyoruz. Enini boyunu yeniden size gösteriyoruz. Zaten kumaşımızda işaretlemiştik. Bakın parşömenin altına düz boy iplik çizgisine düz boy ipliği denk gelecek. Verevi denk gelecek şekilde paralel olacak şekilde koyduk ve bunun kopyasını alacağız şimdi. Heyecanda dorukta elbette ki bekliyoruz ki biz bu kalıplarla bir numune dikişi yapacağız. O numune dikişi üzerinde bir hatamız eğer çıkarsa kalıbı sil baştan yapmamız gerekiyor ve tasarımımızda bir yanlışlık var demektir. Onu yeniden yapmış olmamız gerekiyor. Mankenin üzerindeki görüntü bizi aldatmış olabilir demektir. Bakın bütün işaretleri kumaş üzerinde, drapaj üzerinde aldığım bütün işaretleri parşömene geçirdim. Daha sonra bunların düzeltmelerini ve ölçümlerini yapacağım. Aynı işlemi arka beden için ve kol beden için de yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yan dikişler, ön ortası, arka ortası, düz boy iplik, göğüs çizgisi, kalça çizgisi, kol takma işaretleri, omuz ne varsa hepsi yine söylüyorum. Lütfen burada kaçırmayın. Drapelerin kenarındaki o üçgenler, sivrilikler alındı. Şimdi yan dikişlerle yan dikişler. Kol oyuntusuyla kol oyuntumuz, omuz çizgimizle omuz çizgimiz birbiriyle eşitlenecek şekilde ölçü kontrollerimizi yapıyoruz. Önce yan dikişlerden başlayacağız. Daha sonra ölçülerimizi eşitledikten sonra cetvel ve riga yardımıyla ve mutlaka ölçe gideceğiz. Önce kılavuzumuz olan düz boy iplik çizgilerimizden başlayıp kol oyuntularımızı çizmeye başlıyoruz. Yeni kol oyuntuları oluşturacağız. Ölçümüze sadık kalarak ölçümüzün çok dışına çıkmayacağız ama manken üzerinde yaptığımız için de biraz rigadan yardım alıyoruz. Evet, oradaki çizgileri düzeltiyoruz. Mutlaka eğriliklerimiz oluyor kumaş üzerinde yaptığımızda. Yıldız Hanım'ın çizimlerini iyi inceleyin. Siz aynı modelle yapmıyorsanız bile burada omuz, yan dikiş, kol oyuntusu, düz boy iplik ve model özelliğinin drape pililerinin ok yönleri, ne tarafa yatacağı, kaç santimden olacağı tek hesaplanacak. Bakın hepsini şimdi çiziyor ve aynı zamanda ölçüyor. Böylece manken üzerinde aldığımız ölçülerin hepsi kağıda geçiyor. Bakın burası omuz çizgisi, iki omuz dikişi birbiriyle eşitlenecek. Bu bir, çünkü orada bir omuz dikişi olacak. Daha sonra asimetrimizde olan yaka şeklimizi cetvelle düzeltiyoruz. Tabi model farklılıklarında da durum değişiyor ama mantık aynı ilerliyor. Yan dikişleri bel kavisini vererek çiziyoruz. Çizdikten sonra ölçüyoruz ve birbirine eşitliyoruz. Şimdi burada da gene drapeleri katlayarak eşitlememiz gerekiyor ki ölçümüzü eşit alalım. Yan dikiş kaç santimse önde ve arkada o eşitliği sağlayacağız. Eğer etek ucunda bir asimetrimiz yok ise. Şimdi arka kavisi çiziyoruz. Çizdikten sonra bakın ölçümüzü alacağız ve diğer arka bedene bu ölçüyü taşıyoruz. Bizim bütün işimizde olduğu gibi 40 kere ölçüyoruz. Ölçmekten ve cetvel kullanmaktan, riga kullanmaktan asla lütfen vazgeçmeyin. Bunlar ileri seviyede dikiş ve kalıp bilgisi gerektirir. Ama ustalık sınavı da adı üzerinde bildiğiniz üzere sizi usta olarak kabul edeceği için bunları biliyor olmanız ve bu eğitimi almış olmanız gerekiyor. İnsan kendi emeğidir. Şimdi tekrar dönüyoruz. Bugün bu bizim ikinci günümüz mesela bunu yaparken. Bir gün öncesinde 8 saat çalıştık. Bugün de tam 8 saatimizi biz bu işe ayırdık. Drapeleri tekrar kağıt üzerine katlıyor. Katladıktan sonra yan dikişi eşitleyecek. Buradaki arka, çünkü buraya bir dikiş girecek ve bu dikişin burada eşit olması kalıbın bize sorun çıkarmaması gerekiyor. Eğer biz buradan ölçüleri düzgün ve eşit almazsak numune dikişinde kesinlikle bir sorun çıkacak demektir ve kalıba yeniden dönmemiz gerekiyor demektir. Böyle yaptım, kumaşta düzeltirim, böyle ettim, kumaşta düzeltirim, keserken yaparım. Yapmayın. Amacımız burada doğru bir kalıp elde etmek ve sınavdaki en yüksek puan da kalıp hazırlamaktan geliyor.
Bakın eşitliyoruz. Asla bunu ihmal etmeyin. En önemli yerindeyiz şu an kalıp çıkarmanın. Ve gördüğünüz üzere öncesinden çalışmadan asla ve kata bu sınavda başarılı olamazsınız. Bunları yetiştiremezsiniz. Şimdi biz bu çalışmayı yaptıktan sonra Yıldız Hanım'la birlikte tekrar sil baştan aynısını yapacağız ve süre tutacağız. Ne kadar sürede hangi işlem ne kadar süremizi alıyor. Şimdi kol oyuntularını eşitleyeceğiz. Yan dikişi bakın eşitledi. Drapeleri katladıktan sonra orada bir 33 santimlik mesafe bulmuştuk. İki yan dikişi birbirine getiriyor ve ölçüleri eşitliyor. Söylediğim gibi bu vurguyu çok yapıyorum. Önceden hazırlanmazsanız asla sınavda başarılı olamazsınız ve yetiştiremezsiniz. Bakınız ben yıllardır bu teknikle çalıştığım halde her öğrencimle yeniden sil baştan bunu yapıyorum ve anlatıyorum. Defalarca yapsanız da bu işlemler oluyor. Ezbere olmayacak. Bu aynı zamanda modelistik teknikleridir. Evet, burayı da ölçüyoruz. Ölçe ölçe bitiremiyoruz gördüğünüz gibi. Sınavlarda bazen tanık oluyoruz. İşte hocam hiç vaktim olmadı hazırlanmaya. Keşke hazırlansaydım, keşke yapsaydım. Ama size zaman kaybettiren şeylerdir. Mutlaka bunu kalıplarınızı önceden hazırlayıp artık ezbere yapıyor vaziyete gelmeniz gerekiyor. Şimdi biz bu numune dikişinde bu kalıplarda eğer bir yanlışlık yapmışsak numune dikişinde bunu göreceğiz ve başa döneceğiz söylediğim gibi. Ben Yıldız Hanım'ın çizimini de çok yavaş yapmasını istedim. Siz de anlayın diye. Şimdi drapelerimiz tekrar bakın. Kapalıyken kesiyoruz. Yeni çizgimizi elde ettik. Eşitliğimizi yaptık. Daha sonra drapelerimizi açacağız ve drape çizgilerimizi düzelteceğiz. Kapatıp açtık sürekli fark ettiyseniz. Şimdi iğneleri çıkarıyoruz ve oradaki şekillerin tekrar oluştuğunu göreceğiz. Çünkü şekillerin şekli değişmiş oldu. Evet, açacağız ve bakacağız. Artık bu bizim kalıbımızın şekillenmeye başladığı an oluyor. Her ölçüyü kontrol ettikten sonra bütün kumaşın yani kalıbın kenarlarından kesiyoruz ve kumaşa yerleştirip numune dikişi için hazırlayacağız. Şu an tasarı halinde, eksiz halinde kalıbımız son haline getirmiyoruz. Çünkü numune dikişinde işler değişebilir. Heyecanla ben de bekliyorum nasıl bir numune çıkacak ortaya. Drape çizgilerimizi de düzelttikten sonra tekrar benim gözüm sürekli kalıbın üzerinde. Buralarını kesiyoruz. Daha sonra drapeleri de oyacağız zaten. Kolaylık oluyor. Siz isterseniz dikiş paylarını kalıp üzerinde verebilirsiniz. İsterseniz sınav esnasında kumaşa yerleştirirken verebilirsiniz. İkisi de doğru tekniktir. Yanlış değildir. Ama bu kalıbımız şu an bizim dikiş paysız bir kalıptır. Siz ister verin ister vermeyin. Kol takma yerinde kol takma işaretlerimizi mutlaka alacağız. Şimdi de kol oyuntularını birbirine denk getirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ön kol daha oyuntulu olur, arka kol daha düz olur. Onu da hesaba katarak kol oyuntularımızı oluşturup kol kalıbımızdaki oyuntuyla eşitlemeye geçiyoruz şimdi. Aldık kol ortasından oradaki kol kavisimizi ölçüyoruz. Oradaki kol kavisimizin kol üstünde bana biraz kol düz geldi gözüme. Onu da düzelteceğiz birazdan. Sizin de eğer öyle bir şeyiniz olursa orada bir düzeltme yaparsınız. Bugün ben Yıldız Hanım'a asistanlık yapıyorum gördüğünüz gibi. Arka kolu belirledik. Ön kolu belirliyoruz şimdi. Tabii kolda da işler değişebilir. Oradan işaretledik. Kol ağzı biraz geniş olmuştu. Kol ağzını daraltalım dedim. Onu da yapacak Yıldız Hanım. Tekrar bir kontrolünü yapıyoruz ama kol üstündeki kavisi gördüğünüz gibi biraz düzelttik. Tekrar ediyoruz ve kol altlarını da çizip kenarlarından dikiş paysız olarak keseceğiz kolumuzu. Numune dikişi için yavaş yavaş hazırlıklarımız bitti sayılır. Buraları hızlandırmıyorum, buraları kesmiyorum görmeniz için. Durdurup izleyin. Durdurup yapın ama mutlaka yapın.
Kol kalıbıyla ilgili gene aşağıya bırakacağım linklerde mutlaka drapaj yöntemiyle kol kalıbı hazırlama. Bunun tasarımını nasıl yaptık? O drapaj eğitimleri, drapaj mankenini drapaja hazırlama videoları, ustalık sınavı videolarını bulabilirsiniz o linklerden. Aynı zamanda hepsiyle ilgili oynatma listesi oluşturdum. Oynatma listelerimden de hem ustalık sınavı eğitimleri, usta öğreticilik, drapaj tekniği hepsine tek tek ulaşabilirsiniz. Instagram kanalımdan da drapaj eğitimleri, ustalık sınavı eğitimleri videolarımı öne çıkan hikayelerime sabitledim. Oradan da tüm soruların cevabını bulabileceğinizi düşünüyorum ve Allah izin verirse inşallah bir tasarım videosu da sizler için çekmeyi düşünüyorum. İyice oturmuş olsun diye. Çünkü benim bir kursiyerim daha hazırlanacak sınava. Evet, yan dikişleri getirdim. Drapeleri açtım. Kol oyuntusunu da yaptım. Kalıbımız son halini almış oluyor böylece. Bakın ön, arka ve kol, o kadar çok kağıttan bu kadar bir kalıbımız kaldı. Ön arka asimetrik olduğu için de onu bu şekilde hazırladık. Şu an drapelerin arasındaki kağıtları da oydum. Ok işaretlerini koyduk. Katlama yerlerini, yardımcı çizgilerini aldık. Bir deneme kumaşından yapacağız. Sınavda bu kumaşı kullanmayacağız. Elimizdeki artan ve biraz da defolu, hasarlı olan bir kumaşı düz boy ipliğine göre masanın kenarına tek kat olacak şekilde, ön ve arka tek kat, kol çift kat olacak şekilde kumaşımızı seriyoruz ve gösteriyorum. Bakın burada da serdik. Birazdan bu kumaşı düzelteceğiz. Enine olduğunu ben daha sonradan fark ediyorum. Onu da mutlaka boyuna sermeniz gerekiyor. Kolu da çift kat olacak şekilde yaptık. Ve aslında burada yaptığımız bir hata oldu bizim. Günün bütün yorgunluğu ve bütün şeyi üzerimizdeydi. Kolu da tek kattan kesmemiz gerekiyordu. Biz çift kattan kestik. Bakınız 2 kişi orada hem video çekip hem ölçü alıp hem kendi dersimize devam edip konuları yetiştirmeye çalışınca böyle dalgınlıklar olabiliyor. Bizim bu tasarımımızda ön tek kattan, arka tek kattan ve kol tek kattan kesilecek ve tabii ki her tasarım için bu durum değişecektir. Arkayı simetrik yapmış olsaydık arkayı da 2 kattan kesecektik. Ama bizimki asimetrik olduğu için tek kattan kesiyoruz. Kolda da fazladan bir kol elde etmiş olduk. Artık onunla da ne yaparız bilmiyorum. Bakın burada kumaşı şimdi düzelttik. Çünkü az önce de enine sermiştik. Yıldız Hanım şekline göre kesmeye başladı. Dikiş payı veriyor. Ve tüm işaretleri şimdi kalıplar üzerine geçirecek. Bu da dikiş sınıfının nazar boncuğu olsun. Orada kolu çift kata sermiş olmamız. Kolların işaretlerini geçiriyor. Diğerlerini geçirecek. Çünkü bize kol takarken o işaretler lazım. Drapenin işaretleri lazım. Çünkü nereden nereye katlanacağı o işaretler çok önemli. Orada bakınız. Burada işaretlerimizi aldıktan sonra kalıpları kumaş üzerinden kaldırıp ilk önce drapelerimizi katlamaya başlayacağız. Drape yönüne göre. Bunda biz esnek bir kumaş kullandık. Şimdi şöyle bir durum var. Kalıbımızı esnek olmayan bir kumaşla çıkardık. Bunu şimdi esnek kumaşla çıkarıyoruz. Ve bir tık esnek kumaşla çalışmanızı öneriyorum. Mankene giydireceğiz. Ara prova yapacağız sınav esnasında. Daha sonra çok demiyorum, bakın bir tık büyük bir kalıp elde edebiliriz. O da mankene rahat giydirip çıkarabilmemiz için. Şimdi Yıldız Hanım drape yönlerine göre drapeyi katlayacak, şu şekilde gelecek şekilde ki oradaki kaymalar denk gelsin. Katladı. Tabii ki ütüden de yardım alacağız drapeleri yaparken. Şimdi 2 omuz dikişini birleştirecek. Siz omuzu birleştirip yanı birleştirip kolu takabilirsiniz. Omzu kumaşınıza göre omuzu birleştirip yan dikişi birleştirip kolu takıp ya da omuzdan sonra kolu takabilirsiniz. Bu tamamen sizin modeliniz ve kumaşınızla ilgili bir durum olacak. Biz kolu şimdi biraz da gün bitmeden şu numuneyi bir görelim diye kolu öncesinden taktık.
Hatalı değil, eksiktir. Yani yan dikişi dikip, omzu dikip kolu takmak her zaman tercih edilmelidir. Ne kesiyoruz, mankene giydireceğiz ve bir sonraki videomuzda gerçek kalıbımızla, yani son halini almış kalıbımızla ve kumaşımızla bluzun dikimini gerçekleştireceğiz. Burada gene biraz videoyu yavaşlattım sizler için. Kumaşımızdaki drapelerin biraz daha farklı bir kumaşla çalışılması gerektiğini görüyoruz. Yakaya şu an numune dikişi olduğu için tela yapıştırmadık. Yakaya mutlaka tela yapıştırılması gerekiyor. Yayılmaması için. Kolumuz son derece güzel bir kol oldu. Tam yerine geldi. Sadece Yıldız Hanım orada alt dikişi biraz kaydırmış. Ben onu biraz acele ettirdiğim için. Orada hatamız var. Arkada da tele yapıştırmamız gerekiyor oraya. Bakın drapelerde burada biraz daha kendini toplayarak dikilmesi gerektiği, kumaşımızın çok esnek olduğu için böyle gözüktüğü ama kalıbımızın çok güzel olduğunu gönül rahatlığıyla size söyleyebilirim. Bu demek oluyor ki çok ufak tefek düzeltmelerden sonra biz gerçek bluzumuzu, yani sınavda dikeceğimiz bluzu dikmeye başlayabiliriz. Burada kol alt dikişinin denk gelmesi gerektiğini de size hatırlatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dikiş sınıfında kalın. Sevgiyle kalın. Teşekkürler Yıldız Hanım. Hoşça kalın şimdilik.